Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Ceylan, serbest avukatlık yapıyorum. Finansal özgürlük eğitimi videoları hazırlıyorum sizler için. Bugünkü videomuzun konusu yatırım fonları. Gerçekten güvenilir mi ya da ne kadar güvenilir? Bunu anlatacağım. Borsa hisse senetlerini almak mı daha güvenli yoksa yatırım fonlarını almak mı daha güvenli? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben yatırım konularına ilgi duymaya başladığımda ve yatırım fonlarının tarafıma önerildiğinde yatırım fonlarının ne kadar güvenilir olup olmadığını sorgulamıştım. Yatırım fonlarına bir ön yargım vardı. Şimdi dikkat ediyorum. Toplumda da bir ön yargı var. Ama son zamanlarda sanki yatırım fonları biraz daha popülerleşmeye başladı ve yatırımcıları artmaya başladı. Ama kimse yatırım fonlarının güvenilir olup olmadığını sorgulamıyor. Herkes hesabındaki paranın sadece artıp artmadığı ile ilgileniyor. Türkiye'de genel bir mantıktır. Hesabında bir yatırımın varsa o yatırımın ne kadar arttı senin için bu önemlidir. O yatırımın ne oldu ya da ne işler yaptı ya da o paranın nasıl kazanıldı senin için hiç önemli değildir. Yatırım aracının ne işle uğraştığı senin umurunda değildir. Bu yatırım katma değer üretiyor mu, üretmiyor mu? Örneğin futbol takımlarına bile çok ciddi yatırım yapan insanlar var. Kaldı ki bu insanlar dediğim gibi şirketlerin ne ile uğraştığını önemsemiyor ve etraftan tüyolarla hareket eden insanlar. Buradaki ana mantık yatırımcı değil, daha çok kumarcı tayfayız. Gerçek yatırımcı arkadaşlar yatırım yaptığı bir şirketi ya da bir fonun içeriğinde hangi şirketler var? Ben hangi şirketlere yatırım yapıyorum? Bunları araştırır. Yatırımlarıyla kendi arasında iletişim kurmaya çalışır. Bir aidiyet hissetmeye çalışır. Ama bizde kumar kafası var. Gelen tüyolarla şu çok artacakmış, bu çok artacakmış diye hisse senedi alıyoruz. Buna da yatırım diyoruz. Arkadaşlar bu yatırım değil kumardır. Yatırım daha uzun vadeli olur. Konumuza geri dönelim. Şimdi arkadaşlar yatırım fonları bir portföy yönetimi şirketinin kurmuş olduğu bir üründür. Aslında nasıl bir şirket bir ürün piyasaya sunuyor ve onu satıyorsa aynı şekilde o portföy yönetimi de bir ürün sunuyor. 3 haneli isimleri oluyor. Sunulan tüm ürünlerin piyasada bir fiyatı var. Bu piyasa fiyatından size ürün satıyor aslında. Örnek veriyorum X fonunun piyasa fiyatı 4 lira 25 kuruş olsun. Y fonunun piyasa fiyatı 6 lira olsun. Z fonunun piyasa fiyatı 9 lira 30 kuruş olsun. Bu fiyatlara takılmadan siz portföy yönetim şirketlerinden fon alıyorsunuz. Sizin yatırmış olduğunuz parayı da portföy yönetim şirketleri yatırım yapıyor. Yaptığı yatırımları da aleni bir şekilde açıklıyor. Zaten hangi hisse senetlerine ne kadar yatırım yaptığını da gösteriyor. Çıkaracakları yatırım fonlarını da bir izahname ile açıklıyorlar. Bu izahnamede fonun ne işle uğraşacağını, ne gibi yatırım araçları alacağını ya da ne gibi yatırımları yapacağını, bununla beraber yatırım ücretlerinin ne olacağını anlatıyor. Bildiğiniz üzere fonlar yıllık bir kesinti sağlarlar. O da ücret kesintisidir. O ücret kesintisiyle aslında kar ederler. Bu bedel sizin paranızı işletmenin bedelidir aslında. Ve burada o fona sahip olan herkesten aynı miktar parayı almazlar aslında. Siz paranız oranında bu ücreti ödersiniz. Bu ücrette tabii ki portföy yönetim şirketine ödersiniz. Örnek veriyorum. Yine portföy yönetim şirketi size 6 liraya bir fon sattıysa o fon %30 kazanç sağladıysa 7 lira 80 kuruş olarak fiyatlanıyor. Ve siz o fonu sattığınızda 7 lira 80 kuruşa satıyorsunuz. Yani kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Tabii ki portföy yönetim giderini şirket yönettiği paradan alıyor. Eğer almış olduğunuz fon stopaja tabi ise oradan stopaj da düşülerek yine size ödeme yapılıyor sattığınız zaman. Ama stopaj ürünü sattığınız zaman düşülür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Fon almak, alacağınız fona göre değişmekle birlikte küçük yatırımcı için çok kazançlı bir durum aslında. Portföyünüzün profesyonel kişiler tarafından yönetilmesi anlamına geliyor. Ve etliye sütlüye dokunmadan herhangi bir tası dert edinmeden belli bir ücret karşılığında ve makul bir ücret karşılığında yatırımınızın yönetimini uzmanlara bırakmış oluyorsunuz. Öncelikle portföy yönetim şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki almaktadır. Bu yetkiyi alırken portföy yönetecek kişilerin hepsi sermaye piyasasına sunuluyor ve bu şekilde bir portföy yöneteceğini belirtiyor. Sermaye Piyasası Kurulu da bu şirkete diyor ki sizin bu yetkili kişileriniz var. Bu kişiler portföy yönetmeye yetkili kişilerdir. Herhangi bir mevzuata aykırı bir durum yoktur. Dolayısıyla SPK bu kurumlara onay veriyor. SPK'nın bu işin içerisinde olması güvenli olması için en önemli unsurdur.
SPK'nın yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetiminde ve denetiminde olması ve SPK'dan izin alınması en önemli güvenlik önlemidir. SPK'dan izin almak da öyle kolay kolay alınabilen bir şey değil arkadaşlar. Öncelikle belli bir süredir bu işlerin yapılabilmesi gerekiyor. Ya da fon yöneticilerinin sınavlarını başarılı bir şekilde verebilmesi gerekiyor ve güvenilir kişiler olması gerekiyor. Burada fon yönetimi sizin vermiş olduğunuz paralarla bir takım hisse senetlerine yatırım yapar. Bu hisse senetlerini yönetir. Yeri gelir yeni hisse senetlerini portföye ekler ve bunları da aleni bir şekilde açıklamak zorunda. Bu hisse senetlerini de SPK'nın gözetiminde takas bankta tutmak zorunda. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Ayrıca bir bankayla ya da bir saklama kuruluşuyla da çalışabiliyorlar. Burada çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Şimdi siz parayı yatırdığınız zaman sizin bu paranız o kurumların bizzat kendi hesaplarına geçmiyor. Sizin yatırmış olduğunuz para SPK bünyesinde ve devlet bünyesinde, devlet gözetiminde bir hesapta oluyor. Dolayısıyla eğer fon aldığınız kurum ve kuruluş iflas ettiği takdirde ya da o kuruma haciz gelecekse ya da geldiğini düşünelim, sizin paralarınız haciz olmuyor. Dolayısıyla burada yine bir güvenlik tedbiri var. Sizin paranız fonun bizzat kendi parası olmadığı için şirketin risklerinden muaf tutuluyorsunuz. Bu da sizi güvenli bir yatırım ortamına taşıyor. Bu söylediklerim SPK bünyesinde onay almış tüm fonlar için geçerlidir. Ama fonlarda da bir takım riskler var arkadaşlar. Bunlara bir örnek vereyim. 10 kişilik, 15 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik çok riskli yatırım araçlarına yatırım yapan fonlar var. Eğer siz o fonlara girdiğiniz takdirde mesela bazı fonlar arkadaşlar kaldıraçlı işlemler yapabiliyor. İzahnamesinde onun hangi yatırım araçlarına ne kadar katsayıyla girdiğini, kaldıraç işlemleri yapıp yapmadığını hepsini öğrenmelisiniz. Bilinmedik fonlara bu sebeple girmeyin. Bazıları yıllık %14 faiz oranı veriyor sadece. Ve %80 enflasyon olsa bile %14 yıllık faiz alıyorsunuz. Yani %66 bile bile paranızı eritiyorsunuz. Böyle fonlar da var arkadaşlar. Ve bu fonların da çok ciddi miktarda fazla yatırımcıları var. Bu gibi fonlara girdiğiniz takdirde paranız erir. Ya da kaldıraçlı işlemler yapan fonlara girdiğiniz takdirde bu fon yönetim şirketlerine full yetki vermiş olursunuz. Yani yatırmış olduğunuz parayı o son kaldıraçlı işlemlerde bir anda bitirebilirsiniz. Yatırmış olduğunuz fon çok önemli arkadaşlar. Yine burada tabii ki SPK güvencesinde de olsa çok riskli fonlarda bunu SPK koruyamaz. Yani ne demek istiyorum? Siz o sözleşmeyi kabul ettiyseniz almış olduğunuz fondaki sözleşmeden bahsediyorum. O fon kaldıraçlı işlemlerde paranın %90'ını kaybettiyse SPK burada sizi koruyamaz. Çünkü siz bu sözleşmeyi kabul etmiş bir şekilde o fona yatırım yapmış oluyorsunuz. Param sıfırlandı. Bunlar mazeret değil ve geçerli kabul edilemez. Çok ciddi zararlar edebilirsiniz. O yüzden diyorum arkadaşlar, fon seçimi yaparken çok dikkat edin. Bilindik ve güzel fonları almayı tercih edin. Aldığınız fonların arkasında güzel bir banka ya da güzel bir portföy yönetim şirketi olmadıkça her gördüğünüz fona da atlamamanızı öneriyorum. Çünkü bilemiyorsunuz ne işle uğraştığını. Kaldıraçlı işlem mi yapıyor, yoksa yapmıyor mu, yoksa yatırım stratejileri ne, amaçları ne, temettü veren şirketleri mi alıyorlar, büyüme içerikli şirketleri mi alıyorlar, yoksa sadece ve sadece faize mi para yatırıyorlar, petrol türevi şirketler mi alıyorlar, güneş enerjisi mi alıyorlar? Bunların hepsini öğrenmek gerekiyor arkadaşlar. Siz yatırımcı olmak istiyorsanız fonunuzun hangi ürünlere yatırım yaptığını da öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenirseniz daha nitelikli bir yatırımcı olursunuz. Bu yüzden bilmeyenler tarafından yapılan önerilere kesinlikle aldanmayın, kapılmayın. Peki şu soruyu soralım. Fon yönetimleri yapmaları gerektiği gibi fonları yönetiyorlar mı? Yani işin içerisinde bir sıkıntı olabilir mi? Dediklerini vaat ediyorlar mı, yapıyorlar mı? Bu konuyu konuşalım biraz da. Bir fon aldığınız zaman o fon ile alakalı bağımsız denetçiler var arkadaşlar. Bu bağımsız denetçiler o bankaları ya da o portföy yönetim şirketlerine belli zaman dilimlerinde gidip denetliyorlar ve yapmış oldukları işlemleri kontrol ediyorlar. Bu denetimin ne kadar kapsamlı olup olmadığını tabii ki biz bilemiyoruz. Ama genel olarak
SPK'nın denetlediği, ayrıca bağımsız denetçilerle de denetlenen portföy yönetim şirketleri ya da bankalar için bir güvence sebebi aslında. Bağımsız denetçi olması da güzel bir işaret. Fonların güvenli olmasına adına yatırım güvenliği noktasında. Yine önemli bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Siz bir portföy yönetim şirketinin ürettiği bir ürün olan bir tane fon aldınız. Bu fonun muhasebesel yönetimi nasıl oluyor? Portföy yönetim şirketi ile arasındaki ilişkiyi anlatayım. Fonların muhasebesi ile portföy yönetim şirketlerinin muhasebesel işlemleri farklıdır arkadaşlar. Ayrı ayrı yönetilir. Yani sizin fonunuzdaki kar ve zarar durumu ve portföy yönetim şirketinde kar ve zarar durumu tamamen farklı bir şeydir. Portföy yönetim şirketi çok kar edemediği zaman iflasını verebilir ya da kendisini kapatabilir. Ama burada sizin paranızda herhangi bir kayıp olmuyor. Peki fon iyi bir yatırım aracı mıdır? Benim düşüncem arkadaşlar, fon yatırımı olmazsa olmazdır. Fonlara yatırım yapmalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kar ve zarar edebiliriz. Hisse senetlerinin yükselişinden ya da düşmesinden yatırımınız ölçeğinde zarar ya da kar elde edebilirsiniz. Yatırımlarınızı bu nedenle çeşitlendirmekte de ben fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Paranızla 5 ya da 10 tane başarılı ve güzel gidişatı olan fonları kademeli alabilirsiniz. Bunun yanında yine bireysel hisse senedi alabilirsiniz. Hisse senedi aldığınızda tabii ki yine dediğim gibi tek bir hisse senedi almayın arkadaşlar. Çünkü tek hisse senedi 3 sene 5 sene sizi yıldırabilir. Biliyorsunuz böyle şirketler olabiliyor. Ben eğer zamanında borsaya full time girmiş olsaydım benim muhtemelen alacağım şirket Erdemir Ereğli olacaktı. Ereğli almış olsaydım arkadaşlar ben muhtemelen perişan olmuş olacaktım. Çünkü Ereğli kazandırmadı. Diğer şirketler 15-20 kat kazandırmışken Ereğli 3 kat 5 kat gitti Türk lirası bazında. Yani enflasyona göre çok geri kaldı. Bu sebeple tek hisse senedinde olmamanızı kesinlikle öneriyorum. Eğer hisse senedi yatırımı da yapacaksanız fazla hisse senedi almanız gerekir. Ben fonlar ile hisse senetlerinin ayrı ayrı portföylerinizde olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yine güvenilir güzel şirketlerden bahsediyorum. Fonlar varken neden hisse senedi alalım diyebilirsiniz. Bu yatırımdaki tamamen tercih meselesidir. Tamam, fon almak kafa rahatlığı anlamında daha bir huzur verir. Aynı zamanda profesyoneller yönetiyor. Ama bazı insanlar da arada bir girip şu hisse senedi ne kadar arttı diye merak eder ve bunu sever. Bu işle uğraşmayı sever. Arada bir bakmak isteyenler için, hisse senetlerini incelemekten zevk alan insanlar için hisse senetleri de fonların yanında olması gereken bir yatırım aracıdır. Bir de hisse senetleri aidiyetlik hissettirir. Ben şu şirketin ortağıyım dersiniz. Bu durumdan keyif alıyorsanız bireysel hisse senedi de alabilirsiniz. İlave olarak fonların yanına tabii ki. Öncelikle fon alın arkadaşlar, bilmiyorsanız bu işi. Sonra hisse senetleri alabilirsiniz. Fon alacaksanız fonunuzu çeşitlendirin. 5-10 tane farklı fonlara yönelebilirsiniz. Bunlar hangi fonlar olabilir? Yurt dışı hisse senedi fonları, Türk hisse senedi fonları olabilir. Yurt dışı hisse senedi fonlarında çok farklı alanlar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Bir sürü fonlar var. Yine 10'ar bin lira ya da 5'er bin liralık istediğiniz fonlardan alabilirsiniz. Kalan parayı da 20 tane hisse senedine paylaştırırsınız arkadaşlar. Böylece küçük paralarla da büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Yani demek istiyorum ki portföyünüzü çeşitlendirin arkadaşlar ki riskinizi azaltın. Bu videoda yatırım fonlarının güvenli olup olmadığını anlatmak istedim öncelikle. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz ve bana destek verebilirsiniz. Abone olun ki finansal özgürlük yolunda beraber ilerleyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda. Hoşça kalın.